Yeniden merhabalar. Bitmek bilmeyen paneller maratonumuzda bu sefer Metaverse ve Gaming konusuyla devam ediyoruz. Çok güzel katılımcılarımız var aramızda. Panel katılımcımız arasında Hubi Global Araştırma Müdürü Beste Nahsüllü. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk. Bahçeşehir Üniversitesi Bug Lab kurucusu, mimar ve oyun tasarımı dersleri veren Güven Çatak. İngiliz Edebiyat Doktoru, yazar Kaya Genç aramızda. Besteci, yeni medya sanatçısı ve yazılımcı Mehmet Ünal. Hoş geldin Mehmet. Aslında YouTube kanalıyla filozof olarak felsefe ve arka planlarını araştıran çok sevgili Pelin Dilara Çolak da aramızda olacaktı ama ne yazık ki zehirlendiği için bu şeye katılamıyor. Elimizden geldiğince onun arada da hani aktarmış olduğu perspektifleri aktarmaya çalışacağız. Moderatörümüz olarak da Webrazi'de Metaverse, NFT, sanal gerçeklik ve dijital sanat konularında yazı dizileri hazırlayan içerik üreticisi Tuğçe İçözü var. Hepinize katıldığınız için ve bu panelde değerli perspektiflerinizi paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben hemen sözü devralayım. Küçük bir giriş yapmak istiyorum konuşmacılarımızdan önce. Metaverse hani herkesin ilgisini çekmeye başladı. Aslında Epic Games'in, yani oyun ve Metaverse'i işliyoruz. Bu bağlamda Epic Games'in ilk olarak biz Metaverse şirketi olmak istiyoruz açıklamasını yaptığını belirtmek istedim. Ardından Meta'nın kendi vizyonunu ortaya koyması ve Facebook'u Meta olarak değiştirmesiyle de genel olarak hemen hemen herkesin ilgisi bu alana kaydı. Metaverse benim baktığım yerden genelde kavram karmaşaları oluyor. O yüzden kendi bakış açımı kenara böyle dipnot olarak koymak istiyorum. Birbirinin içine geçen dünyalar bütünü, birden fazla oyunun, uygulamanın yer alacağı, yani tek bir platformda, tek bir personayla ve kimlikle hareket ettiğiniz, üstelik tüm servislerin de tek bir bu platform altında toplandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Günümüzde henüz hayata tam olarak geçmedi. İnsanlar Metaverse girişimleri kuruyor ama Metaverse'ün henüz hayata geçtiğini görmedik. Hep beraber birlikte hareket ederek hayata geçireceğimiz bir şey olarak düşünüyorum bunu. Hatta daha önce Mehmet'le konuştuğumuzda o da aynı fikirdeydi. Bununla beraber Metaverse, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve güç teknolojileri, sanal dünyaları da etrafına topluyor. O yüzden oyundan da bahsetmemiz çok değerli. Özellikle Z kuşağının eğilimlerini göz önünde bulundurduğumuzda şirketlerin geleceğin içeri olacağını düşünüyorum. Yani geleceğin içeri oyun olacak ve aynı zamanda geleceğin sosyal ağları da oyun olacak. Bu bağlamda bugün konuşacağımız şeyler yaratıcı ekonomiden DAO olarak, Metaverse'den müziğe, oyun sektörünün dinamiklerine kadar uzanıyor. Konuyu farklı perspektiflerden değerlendireceğiz. Umarım sizin için de çok değerli bir oturum olur. Güven Bey ile başlamak istiyorum. Tamam. Merhabalar herkese. Şöyle kısa bir sunumla katkıda bulunmak istiyorum ben de ilk etapta. Güven Bey, Sunum ekrana gelince ekrana ikinci... sizi ikinci alabilir miyiz? Kim ilk olsun? Tamam. O zaman Kaya Bey ile başlayalım. Benim de sunum var ama evet. Evet, ben aslında çok alana dışarıdan bakıyorum. Ben İngiliz edebiyatçısıyım. Daha çok kitap eleştirileri yazıyorum. Zamanımın büyük çoğunluğu böyle geçiyor. Edebiyat eleştirisi, metin okuması. O yüzden de bu sizin alanınıza biraz daha dışarıdan bakma şansına sahibim. Ve de bir Silikon Vadisi'nde yetişmiş. Şu şeyi alayım işte. Çok Teşekkürler. Sophie Schmidt'in kurduğu Rest of World dergisi için yazıyorum. Eric Schmidt'in kızı ve işte Silikon Vadisi'nde genelde oradaki işte erkekler arasında, oradaki teknoloji kültürü arasında büyümüş biri ve buradaki teknoloji dünyasında hep işte Amerika, Avrupa, bir de Rest of World diye üçüncü bir kavram olmasına uyuz olmuş birisi ve o yüzden böyle bir yayın kuruyor. İşte Tayland'da, İran'da, Türkiye'de teknoloji dünyasında neler oluyor? Oraya bakan bir yayın. Ben de işte yani İngiliz edebiyatçısı olarak, İngilizce olarak buraya Türkiye'deki teknoloji dünyasıyla ilgili yazılar yazmaya başladım. Tam bu pandemi başlamadan önce. Ve de orada işte belli gözlemler yaptım. Yani bu kültürle ilgili dışarıdan bakan biri olarak yine onu tekrarlayayım.
buradaki kültüre dair, buradaki kimi eşitsizlikler, kimi problemli taraflar, politik olarak beni sinirlendiren şeyler ya da bir yandan da heyecanlandıran şeyler üzerine gözlemler yapma şansı buldum. Biraz ondan bahsedeceğim. Çünkü son yazımız tamamen oyun dünyası üzerineydi. Peak'in başarısı üzerine ve de Peak'in içinde bulunduğu ekosistem üzerine. Evet, bu Rest of World'un sitesinden şeyler, işte belli örnekler. Özellikle bu yeni data alanında çalışan insanların, genelde aslında çalışan insanların haklarına odaklanan bir şey. Çünkü biz genelde teknoloji yayıncılığında işte kurucuların böyle portrelerine odaklanıyoruz. İşte o şuradan geldi, biraz onu böyle mitleştiriyoruz. Ama biz daha çok bu yazılım üreticilerinin ve de ya da çalışanların, mesela işte Getir üzerine bir çalışma yaptık. Getir'deki kuryelerin yaşadıkları üzerine böyle bir yayın yapmıştık. İşte bu yayında pek çok aslında bir akses sorunu olduğunu gördüm ben öncelikle. Yani teknoloji dünyası aslında bir ahbap çavuş şey üzerinden gittiğini düşünüyorum ben. Yani birlikte bu işe girmiş, birlikte para kazanmış belli insanlar, birlikte başka işler yapıyorlar, yatırımlar yapıyorlar. Ve de o yüzden bir akses problemi yaşanıyor. Yani bir gazetecilik yapmak istediğinizde o yazının son halini ben görmek istiyorum gibi bir taleple gelebiliyorlar. Tabii ki olmaz. İşte Amerikan yayında böyle bir şey olmaz. Hani belki kodlarınızı bile kontrol etmek şansını bulamayabilirsiniz. Ama ben de biraz dışarıdan olduğum için bana da bu aksesi verdiler. Belki de vermemelilerdi. O yüzden de bu akses sayesinde de işte oyun dünyasına girdik. İnternet üzerinde YouTube'u kullanarak yayın yapan cemaatler, İslami cemaatler üzerine bu alana baktık. Falahattin uygulamasına baktık. İşte bu fal gibi şeyler falan çok ilgilerini çekti. Bu da işte bir yani Türkiye'deki teknoloji öncülerinin hoşuna giden bir şey. Fotoğrafları çekiliyor. Böyle bir başarı hikayesi olarak temsil ediliyorlar. Ve de işte İstanbul'dan böyle yükselen bir şey olarak ve de aynı zamanda şirketlerine tabii yatırım almak için iyi bir fırsat oluyor. İşte bu Sertaç aynı zamanda manken. Onun fotoğrafları çekilmişti. Sonra işte Getir üzerine bir çalışma yaptık. Bu bayağı şirketleri sinirlendirdi. Delivery Hero'yu da sinirlendirdi. Çünkü burada daha çok şirketlerin merkezinde çok paralar kazanılırken bunun böyle gündelik hayatta yarattığı sömürüler ve de emek sömürüleri üzerine odaklanan bir yazıydı. Ama bunlar aynı zamanda bu yeni teknolojilerin işlerinden ettiği, yerinden ettiği insanlar da, mesela Nişantaşı'ndaki Alaaddin'in dükkanındaki Necdet Güler, böyle işte diyelim ki bütün bu bakkallar dijitalleştiğinde bu işi daha önce yapanlar ne olacak gibi şeyler yaptık. İşte sonra en sondan bir önce de cemaatlerin dünyasına girdik. YouTube'daki cemaatler, Nakşibendiler, işte hepimizin çok iyi bildiği Cübbeli Ahmet Hoca. Yani bu insanlar teknolojiyi nasıl kullanıyor, sosyal medyayı nasıl kullanıyorlar ve çok da başarılı kullanıyorlar. İşte böyle bunların da hipster bir teknik kadroları var. Onlara erişim sağladık ve de onların cemaatlerine erişimler sağladık. Aynı zamanda Nakşibendilerin New York'ta yine YouTube üzerinden aslında Nakşibendiliği nasıl devam ettirdikleri üzerine onların böyle şeylerine girdik, yaptıkları ayinlere girdik. En sonunda işte oyun dünyasına geldik. Oraya getirmek istiyorum lafı. Yani ben oyun dünyasına baktığımda bu oyun yazılımcılarını biraz yazarlar gibi görüyorum, sanatçılar gibi görüyorum. Ve çok preker bir dünyada yaşıyorlar. Yani güvencesizlik üzerine kurulu bir kültür var. Yarın ne olacağını bilemiyorlar. Ama bir yandan da çok büyük bir hype var. Bu dünyada büyük bir işte metaverse olsun, NFT'ler olsun, büyük bir sürekli insanların merakını uyandıran bir alan. Ama işte buradaki acaba koşullar nasıl? Burada da Peak Games üzerinden yapmıştık. Zynga bize erişim sağladı. Zynga'nın 1.8 milyar dolarlık bu satın almasından sonra onların şeylerine girdik ve de işte Burak Koç'la konuştuk. Yani burada benim ilgimi çeken şey aslında Türkiye'de mesela ben yayın dünyasında olan biriyim. İşte yazı yazarak para kazanıyorum, başka bir şeyim yok.
bu dünyada patronların güzel hayatlar yaşaması, yani bütün yayınlarda, gazetelerde de böyle ama buradaki müellif dediğimiz, işte muhabir olabilir, fotoğrafçı olabilir, yazar olabilir. Bu kişilerin her zaman bir şekilde short changed olması, paralarının hep böyle daha bir az olması, çok daha belirsiz koşullarda yaşamaları. Yani Metaverse dünyasında da ben bunun yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu şirketler aslında çok kendi merkezlerinde çok güzel gelirler elde ediyorlar ama bu yazılımcılar burada ne yaşıyor? Bunun için de Güven Bey ile röportaj yaptık. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki Game Lab'de. Ve de yani buradan ortaya çıkan şöyle bir manzara vardı. Genç yazılımcı ekipler var. Genç yazılımcı ekipler çok işte onlardan onlar bir umut yaratıyor. Stüdyolar bu kişileri kullanmak istiyor. Onlardan güzel, özellikle de social gaming alanında uygulamalar bekliyorlar. Ama öyle büyük kar marjları bekliyorlar ki onlara para ödeyebilmek için imkansız denecek kadar yüksek ve bu nedenle de günün sonunda sweatshops dediğimiz, yani bu insanların çalıştırıldığı koşulları sweatshop'a, Güven Bey tabii quote olarak ondan söylüyorum. Onların işte yapıldığı, biraz da sömürüldüğü bir dünya var. Bu yazı çok sosyal medyada ilgi çekti ve de çoğu yazılımcı buna yaptılar. Yazıdan alıntılar gösterdim. Sosyal medyadan temasa geçtiler ve de işte Türk yayıncılık camiasının yüzünün görülmesi açısından önemli yazı. İşte bir vampir gibi sömürülen hit oyun üreticileri. Bunlar Türkiye'de benim gördüğüm, yani ben Türkiye'deki teknoloji yayıncılığının içinde değilim ama gördüğüm kadarıyla Türkiye teknoloji yayıncılığı bu konulara çok fazla bakmak istemiyor. Çünkü bu bağlantıları kaybetmek istemiyor. Bu bağlantılar da ilk başta bahsettiğim biraz ahbap çavuş kapitalizmi, yani işte çeşitli erkekler bir araya gelip işte yemeklere çıkıyorlar, sonraki yatırımlarını konuşuyorlar, şu bu. Yani oradaki ilişkileri bozmamak üzerine, aman işte onu üzmeyelim falan gibi. Gazetecilerin de tabii bir bağımsızlığı olmadığı için teknoloji gazetecilerinin bu konulara çok fazla giremiyorlar. Çünkü konuya girdiğinizde aksesinizi yitiriyorsunuz. Akses böyle bir yaşanıyor, bir problem yaşanıyor. Ama bununla birlikte teknoloji yayıncılığında çok güzel örnekleri var. Hani işte Webrazi olsun, yani oradan da çok güzel arayüzler yapılmış ve Türkiye'deki oyun dünyası üzerine çok bence güzel bir temel de var. Ama işte benim söylemek istediğim bu konuya biraz daha eleştirel yaklaşmak. Yani işte bir sosyal medyada insanların böyle buradaki sömürü üzerine içlerini böyle bir şelale şeklinde dökmelerine fırsat vermeyecek şekilde, yayıncılık zaten eleştirel bir açıdan bakıp bu dünyalarda, bu teknoloji dünyasındaki işte diyelim ki Metaverse alanında bu Türkiye'deki girişimleri başını çekenlere onları mitleştirirken, biraz onları işte çok böyle hayranlıkla bakarken biraz da diğer taraflarına da bakması gerekiyor. Çünkü teknoloji gazeteciliği bence Türkiye'de ancak eleştirel bir söylemle daha oturaklı bir hale gelecek. Yani bunu Türk medyasında zaten görüyoruz. Hani eleştirelliğini yitirmiş medyanın ne hale geldiğini şu an iktidar medyası dediğimiz şeye baktığımızda görüyoruz. Yani okunamaz hale geliyorlar. O yüzden teknoloji gazeteciliğinin de bir basın bülteninin ötesinde daha eleştirel bir yere gelmesi gerekiyor. Yani merak ediyorum Metaverse dünyasındaki emek sömürüsü üzerine, yani bunun üzerine de bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani bunu da araştırmak istiyorum ama buradaki akses nasıl olacak, bu insanlara nasıl ulaşılacak, bunu da merak ediyorum. Size de o yüzden bu konu üzerine daha böyle eleştirel bakmaya böyle bir davet yapmak istiyorum diyerek size Güven Bey teşekkürler. vereyim. Şimdi Güven Bey sunumunda oyun ve Metaverse ilişkisini biraz daha detaylandıracak. Bakalım. Ancak yine detaylandıramıyor. O yüzden şu an için Beste Hanım'la devam ediyoruz. Tamam.
Beste Hanım'a Beste Hanım. iletebilirseniz. Sunum yok benim. Ha, Tamam. sunum yok. Aynen. Tamamdır. Biraz daha interaktif olmak istedim. Çünkü burada Metaverse eğer sunum tanımına sokmaya çalışırsam ifade edebileceklerimi tam anlamıyla ifade edemeyeceğimi düşündüm. Şimdi aslında ben zannediyorum ki Güven Bey siz aslında önce Metaverse ve oyun kavramlarını açıklayarak herhalde gelecektiniz Evet, ki. öyle bir genel bir açıklama yapmaya çalışacaktım ama kısmet olmadı. İzin verirseniz ben şöyle ufak bir Tabii, geçiş buyurun, yapayım. buyurun tabii. Şimdi Metaverse kavramı aslında bağımsız olduğumuz, böyle hiç bilmediğimiz, aşina olmadığımız bir yer gibi gözükse de fakat bu şu anda yaşadığımız anın internetin içine girerek bunların hepsinin dizayn edilerek orada fiziken olmasak da kullanmış olduğumuz giyilebilir teknoloji yardımıyla Metaverse içerisinde olmak en basitiyle bu şekilde tanımlayabilirim. Ve diğer tarafta tabii Metaverse konusundan bahsederken bir de Web 3 devriminden bahsetmek gerekiyor. Çünkü artık Artificial Intelligence dediğimiz konu ile birlikte Metaverse ve Web 3 bunun en önde bayrağını tutmaya çalışıyor. Kısaca şöyle biraz da sizden Web 3'ten bahsetmek isterim. İlk hatırlayacak olursanız internet ilk başladığında 2000'lerin başlarında biz internete sadece bilgilerimizi yüklüyorduk. Hiçbir etkileşim yoktu. Daha sonrasında farklı sitelerde işte sosyal medya mecralarda insanlarla iletişime girmeye başladık. Fakat bu artık eskidi tabii ki de. Çünkü dünyadaki teknolojinin özellikle globalleşme, küreselleşme bazında konuşacak olursak burada insanların sosyalleşmesi ve diğer tarafta oyun sektörünün de ciddi manada teknolojiyi geliştiren ve en önde bir katalizör olduğunu görüyoruz. Şimdi Web 3'e bakacak olursak burada Artificial Intelligence dediğimiz artık internete bir araç yardımıyla değil, direkt internete bağlanmaktan ziyade direkt internetin içine gireceğiz gibi düşünürseniz artık Metaverse'e girdiğinizde de ister burada oyun oynayın, ister burada arkadaşlıklar kurun, ister burada bir sergiye katılın, bu dünyada ne yapıyorsunuz onu yapın. Artık burada Artificial Intelligence'ın da yardımıyla burada insanlar kendilerinin, hatta nasıl açıklayabilirim onu, biraz daha sizin ne yaptığınızı burada kayıt eden, telefonunuza kayıt eden şeyler sizin bilgilerinizi topluyor. Sizi yönlendirmeye başlayacak. Ve bu tarafta Metaverse aslında biraz Alice Harikalar Diyarı'nda gibi gözükse de işin Kaya Bey'in de anlattığı tarafında şirketler tarafından aslında ele almak lazım. Aslında ben bugün sizlere Metaverse'ün ne tabanında geliştiğini, bunun ekosisteminden biraz bahsedecektim. Fakat sanki Güven Bey'in böyle bir aksiliği olunca böyle bir Metaverse ve Web 3 kavramlarını, kullanacağım kavramları izninizle sizinle açıklamak istedim. Şimdi Metaverse dediğimiz dünya, evet bir dünya yaratıldı, bir kurgusal evren yaratıldı. Fakat bizim iş olarak ilgilendiğim finans tarafını da sizlere şöyle açıklayabilirim. Bu kurgunun ekosistemi, daha doğrusu ekonomi sistemi kripto paralar üzerine kuruldu. Yani fiyat para yok. Bunu bir kenara koyun, şimdi bir de şunu düşünün. Burada aynı zamanda bariyerler de yok. Siz takmış olduğunuz bir gözlük veyahut da giyilebilir teknoloji olmasın şu anda daha çok perakendeye yayılmadı. Telefonlarınız eşliğinde bir oyuna oyuncuk olarak katılabilirsiniz veyahut da çok alelade bir yerde bir konsere de katılabilirsiniz. Yani bu tarafta bariyer de yok. Hem paranın şu anda fiyattan bağımsız oluşu hem de Metaverse içerisindeki bu bağımsız hareketler, vize yok, herhangi bir regülasyon yok, herhangi bir bürokrasi yok. Dolayısıyla burayı aslında özel sektörlere ve insan topluluğuna açık hale getirdi. Yani burada aslında devlet kavramının da keşke burada işin felsefesinin de aslında tam da burada ihtiyaç oluyor. Çünkü orası benim yetkili alanım değil. Ama tam da burada aslında bir DAO dediğimiz insanların bir araya grup olarak geldikleri ve onların en önünde giden trendsetter dediğimiz şirketler ön plana çıkıyor. Mesela az evvel Tuğçe Hanım çok güzel açıkladı. İşte Meta, Facebook'un ismini Meta olarak değiştirmesi tam anlamıyla kendi işlerinde ve 5 sene sonra bizim içerisinde göreceğimiz bir devrim olacak. Neden? Mark Zuckerberg'in yapmış olduğu açıklamada Meta, yani eski adıyla Facebook şirketi, bundan 5 sene sonra bir sosyal medya şirketi değil, bir Metaverse şirketi olacak. Dolayısıyla şimdi geliyorum 2000'lerin başına. Muhtemelen 2000 doğumlu herhalde var mıdır bilemiyorum ama biz o yılları yaşadık. Şöyle söyleyeyim. İlk başta işte Yonca, MSN gibi sosyal mecralarda
ya kim ne yapsın, işte ben fotoğraf mı yükleyeceğim, kime ne benim hayatımdan dediğimiz noktada şu anda insanlar metroya binerken bile o internetin çekmediği 10-15 dakikayı kendisinde çok eksik olarak internetten kopuk olduğunu görüyor. Öyleyse biz çok uzak bir süreçten bahsetmiyoruz. Eğer Mark Zuckerberg buraya 5 senelik bir şirketin dönüşümüne limit koyduysa, bir horizon çizdiyse orada, öyleyse biz 5 sene sonra belki de bu toplantıyı en geç belki de 5-7 sene sonra evlerimizden aslında buradaymışçasına katılmaya başlayacağız. Şimdi geçiyorum işin ekonomi tarafına. Burası özel sektörlerin de öncülük ettiği bir alan aslında oldu. İşte bundan önce mesela Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity, Epic Games gibi şirketler geldi. 2021-2020'nin sonlarında burası 40 milyon dolarlık bir pazar payına sahipken bu senenin başında 9 milyar dolara yaklaştı. Yani 40 milyondan 9 milyar dolara yaklaşan bir piyasa değeri büyüklüğünden bahsediyorum sadece Decentraland için. O da piyasanın en büyüğü olduğu için yani biz birinci giden bir şirketin büyümesini görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim burada ekonomi tarafında da özel şirketler tarafında da biraz daha konuyu belki etik olarak, belki felsefe olarak ele almamız lazım ama şunu da söyleyeyim. Facebook mesela şu anda bizi Metaverse'a hazırlıyor değil mi? Şu anda annenize kendi hakkınızda 90 tane soru sorsanız ya 90 üzerine sorsanız anneniz bunların belki de %10'una cevap verir. Şu anda bu şirketler sizin hakkınızda 100'ün üzerindeki soruya cevap veriyor. Öyleyse Artificial Intelligence yani artık sizi bir yapay zekanın yönlendirdiği ve sizin direkt internetin içinde olduğunuz bir alandan bahsediyorum. İşin gaming tarafında tabii Metaverse aslında daha çok oyunla veyahut da oyun coinleriyle duyuruldu, bilindi. Çünkü insanlar burada para kazandı. Özellikle pandemi dönemine denk gelmesiyle Filipinler'deki bir vatandaş sadece oyun oynayarak, bu da play to earn ya da play and earn konseptleri yarattı. Ayda 1500-2000 dolarlık bir gelir yarattı. Şimdi pandemide insanların işsiz kaldığı bir dönemde düşündüğünüzde bunun gerçekten hem özel şirketlere kripto paraya ister istemez soktuğunu hem de artık ekosistemin %90'ı batacak denilen kripto paraların o gün 4000 tane olan kripto paranın şu anda başını Metaverse coin'lerini çektiği 18.000 üzerine taşındığını görüyoruz toplam kripto sayısında ve özel şirketlerin burada belki teknoloji olarak yarattığı bu evrene biz şu anda gümbür gümbür kripto paralarla giriyoruz. O yüzden zaten bu işin regülasyon tarafları da şu anda çok tartışılıyor. Belki basına yansıyan taraf bu anlamda işin vergilendirme kısmı olsa da bu artık çok yani too big to fail dediğimiz 2008'de duyduğumuz bu kavram batmak için çok büyük bir hale geldi. Şu anda 3 trilyon doları zorlayan bir ekosistemden bahsediyoruz toplam kripto para ve bununla beraber büyüyen bir metaverse aleminden bahsediyoruz. O yüzden gümbür gümbür gelen bu hayat, daha doğrusu yeni hayat olarak söylüyorum. Çok kurgusal evren olarak da şu anda desek de belki de 5 sene sonra hayatın gerçeği olacak diyelim. Ben 5 dakikada ancak bu kadar toparlayabildim. Dediğim gibi bu yüzden çok sunumdan kaçmak istedim. Ama konuşacağım konular kripto parayla alakalı olunca laf lafa açıyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Umuyorum ki yararlı bilgiler verebilmişimdir. Biz teşekkür ederiz. Artık Güven Bey'in sunumunu alabileceğiz. Yani şu küçük bir ekleme yapmak istiyorum ondan önce. Aslında Kaya Bey'le kesiştiğiniz bir nokta oldu. Hem fonlama konusunda hem de pazarın büyümesi konusunda. Çünkü daha önce de konuşmuştuk aslında. Andreessen Horowitz aynı anda birden fazla hem NFT içerikleri üreten bir şirkete yatırım yapıyor. Axie Infinity için üretiliyor mesela bu NFT'ler. Hem de Axie Infinity'nin ana şirketini fonluyor. Yani bilinçli olarak aslında sürekli o alanı yatırımcılar da desteklemeye devam ediyor. Bu da kriptonun tabii ki birden fazla seçenekle karşımıza çıkmasına devam etmesine yol açıyor. Şimdi hemen sözü artık Güven Bey'e bırakıyorum. Bakalım. Okey. Tamam. Galiba. Güven Bey o kadar merak uyandırdı ki geliyor gelmedi, geliyor gelmedi. Evet, şeyi yükselttim değil mi? FOMO'ya. Tansiyonu yükselttim. Şimdi ya ben de biraz açıkçası böyle biraz genel aslında bir giriş yapmak istemiştim. Yani öncelikle hani oyun endüstrisi veya oyuncular
yani Metaverse'e nasıl bakıyor ile başlamak gerekirse, yakın bir zamanda Gabe Newell'ın şöyle bir yani böyle verdiği kısa bir röportaj var. İşte yani Gabe Newell işte Valve, yani Half-Life'ı üreten Valve, ünlü Valve şirketinin işte kurucusu ve bir yandan da Steam'in de kurucusu kendisi. Diyor ki yani evet, insanların şu an hani aslında yani Metaverse hakkında hiçbir fikri yok veya şimdiye kadar hiçbir Massive Multiplayer Online, yani devasa çok oyunculu bir dünyada bir oyun oynamadıklarından bahsediyor. Yani bu anlamda aslında oyun endüstrisi veya oyuncular için Metaverse hiç de yeni bir şey değil. Şöyle çok kısaca biraz böyle geçmişten geleceğe bakmak gerekirse, aslında bayağı aşağı yukarı 25 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Yani belki eminim aranızda oyuncular da vardır ve hani bu oyunları veya hani oyunsu platformları veya sandbox dediğimiz daha hani oyun üretim veya açık dünyaları yani deneyimlemiş arkadaşlar vardır. Evet, yani bir tabii hemen ilk akla gelen Ultima Online 97 yılında, neredeyse 25 yıl olmuş. Hani bu yani Metaverse de diyebileceğimiz ortamların hani atası, arkasından World of Warcraft, milyonlara ulaşmış bir oyun evreninden bahsediyoruz. Keza Second Life doğrudan oyun olmasa bile ciddi anlamda oyun bileşenleri içeren oyunlaştırılmış bir platform olduğunu söyleyebiliriz ki hani şu an Metaverse deyince hemen ilk akla Second Life da geliyor. Veya Minecraft gibi yine açık uçlu daha sandbox türünde oyun veya onun şu an rakibi Roblox gibi birçok platform var ve biz aslında hani bu oyunlar veya bu oyunsu dünyalar üzerine aslında birçok şeyi şimdiye kadar deneyimledik, test ettik ve özellikle oyuncularla birlikte aslında biz bu alanları geliştirdik. Tabii sadece bunda da kalmadı. Hani şu an bir takım işte konserler yapılıyor Metaverse ortamlarında. Hani her şey birer ilkmiş gibi aslında lanse ediliyor ama öyle değil. Mesela benim çok sevdiğim bir oyundan Omicron Nomad Soul 99 yapımı, 20 yıl geçmiş. Yani mesela bu açık dünyalı oyun içinde David Bowie'nin bir konseri vardı. Yani hatta kendisi de avatarlardan bir tanesiydi gibi. Veya Second Life'da yine gerçek dünyadan sanal dünyaya geçiş üzerine kurulu bir belgesel çekildi gibi. Hani bu anlamda aslında çok fazla iş üretildi. Hani bu yani bu tarafa hani oyuncuların desteklediği veya işte oyun tasarımcılarının aslında işin içinde olduğu birçok iş üretildi şimdiye kadar. Bir de çünkü bu anlamda hani oyuncular hep aslında hani early adapter dediğimiz hep ilk adapte olan profil oluyor. Hem teknolojiye, yani birçok aslında teknolojik cihaz da aslında onlar üzerinde deneniyor ilk etapta. Çünkü oyuncular çok meraklılar ve öncelikle hani oynamaya hani gönüllüler. Hani zaten hani oyun oynamak hani gönüllü olma ilkesi üzerinden de ilerleyen bir kavram. Hani işte sosyal medya, yani Facebook'un bu kadar yayılmasındaki yine en büyük etken tabii ki içindeki hani sosyal oyunlar, değil mi? Mesela Farmville gibi. Veya işte ilk çıkan teknolojik cihazlara yine ilk etapta oyunlar ile denedik. Mesela sanal gerçeklik, değil mi? Özellikle hani yani Metaverse'ün şu an hani hayal edilen yani gelmesi gereken nokta olarak bakılıyor ama şu an özellikle sanal gerçeklik deneyimlerinin hani üretildiği yerler aslında oyunlar. Hani oyunlarda birçok şey aslında test ediliyor. Ve tabii sadece yazılım değil, birçok donanım da aslında ilk etapta hani yani oyunlar ile birlikte test ediliyor, gündeme geliyor. Tabii ki yani demin de şu an muhtemelen biraz daha o konuyu açacağız ama şu an mesela biz Kaya Bey'in röportajında özellikle casual veya hyper casual oyunları konuşuyorduk. Yani Türkiye'yi şu an bu kadar parlatan, birçok firmanın unicorn'un çıkmasını sağlayan belki yani yetişseydi blockchain oyunlarından da bahsediyor olacaktık. Çünkü şu an trend değişti ve Türkiye'de birçok blockchain üzerine, blockchain oyunları üzerine birçok firma da türedi. Şu an bir anlamda yeni trend o veya NFT üretmek anlamında. Tabii ki
yani oyunların hali hazırda çok geniş komüniteleri olduğu için blockchain'e veya hani bu borsaya yani girmek anlamında çok uygun bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü malum hani yani blockchain'de hani böyle bir değer kazanmak ancak bir toplulukla mümkün oluyor, değil mi? Hani herkesin oraya katkıda bulunması ile ilgili oluyor ve oyunlar zaten bunu halihazırda yapan ortamlar. Zaten oyuncular bir oyunun etrafına toplandığında ister istemez içindeki her şeyin çok daha değerli kılıyorlar. Tabii bu birçok yani özgürlükler de getiriyor beraberinde, yani değil mi? Hani oyuncular hani kendi üretimleri artık birer değere dönüşüyor. Hani işte merkeziyetsiz borsalarda değer görüyor, el değiştiriyor vesaire. Hani çok daha aslında böyle bir özgürlükçü bir pazar gibi gözükmesine rağmen bir yandan da şimdi dünya ülkeleri için öyle olmayabilir. Şu an mesela play to earn konseptinden bahsediyoruz. Yani oynadıkça para kazandığınız bir ortamdan, ama bu da çok aslında yeni bir konu değildi işte. Belki bazılarınız hatırlıyordur. İşte World of Warcraft zamanında özellikle Çin'de bir takım işte altın kazan, işte madenciler, işte gold diggers dediğimiz büyük şirketler vardı. Sadece World of Warcraft'taki yani nispeten hani durumu iyi oyunculara besleyebilmek adına tabanda çalışan birçok işçi oyuncu vardı. Yani aslında şimdi belki yani bu resmin tekrarlanması çok olası. Yine şu dünya ülkeleri çok daha refah seviyesi yüksek ülkelerdeki oyuncular için çalışıyor olabilir. Bu oyun dünyalarında veya Metaverse'ün kendi içinde diyorum. Bu arada ben bir takım sorular atıyorum, başlıklar atıyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir de tabii ki yani herkes Ready Player One gibi olacağını düşünürken, yani Player One is not ready kesinlikle. Yani hiçbir şekilde şu an özellikle bilgisayarlarımızın işlemcileri, işte internetimizin hızı veya aksesuarlar hazır değil. İşte bahsi geçiyor, değil mi? Kuantum bilgisayarlar gelecek, 5G gelecek, işte haptik feedback veren bir takım eldivenler, aksesuarlar gelecek. Tıpkı Ready Player One'daki gibi. Ama şu an daha o noktada değiliz ve tabii ki hani bu bir hani oyunlar nasıl, yani Metaverse'ün aslında bir öngörüsü ise hani bu noktada da yani bu teknolojilerin geleceğini öngörebiliriz, ama şu anki bu kadar hızlı gelmeyecek. Çünkü şu an sanki böyle bir şey geç kalıyormuşuz gibi bir izlenim içindeyiz. Ve bir takım vaatlerde bulunuyor açıkçası. Ama bu vaatlerin arkası o kadar dolu değil şimdilik. Ama tabii ki şu an bir yandan çok iyi bir zaman. Yani Ar-Ge yapmak için, üzerine düşünmek, taşınmak için gerçekten iyi bir zaman. Hani bu anlamda yine böyle oyunculara dönersek veya oyun tasarımcılarına, aslında yani Metaverse dünyalarının kesinlikle tanrıları, mimarları olacak ve de oyuncular da aslında kesinlikle bu dünyaların editörleri olacak. Çünkü zaten hali hazırda şu an bir takım sandbox oyunları veya birçok oyunun kendi level editörleri, senaryo editörleri var. Yani zaten artık oyunların ucunu açık bırakıyorlar. Neden? Hani oyuncular kendileri devam edebilsin, oyunu geliştirmeye devam edebilsin, bir yandan yaptığını paylaşsın, paylaştıkça bundan tatmin olsun gibi zaten bir tür yine farklı bir pazarlama modeli de var. Yani bu anlamda oyuncular zaten şu an bu Metaverse dünyalarını tasarlamaya, edit etmeye, editörleri olmaya çok hazırlar. Ki bu da yine oyunlardan aldığımız bir örnek. Yani bir anlamda özetle aslında oyunların içindeki birçok bileşen şu an aslında yani Metaverse'ün mekaniklerini oluşturacak. Bunlara şu an oyuncular zaten hazır aslında diyebiliriz. Bir yandan da yine böyle çok yani Back to the Future demiştim en başta, hani böyle geçmişten geleceğe bakmak. İşte yine belki aranızda okuyanlar veya karıştırmış olanlar vardır. İşte Huizinga'nın artık böyle hani oyun çalışmaları deyince ilk hemen akla gelen kitaplardan biri olan Homo Ludens, oynayan insanlar. Çok 38 yapım, 38'de yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Ama şu an artık hani burada özellikle oyun değil de play, yani oynama eyleminden odaklanmış bir kitap.
işte oynama eyleminin kültürdeki yerinden bahsediyor. Şimdi bu çok daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani Metaverse ile birlikte hani belki game değil ama play konseptinin, kavramının çok daha gündeme geleceğini bahsediyorum. Çünkü bir yandan aslında o içgüdünün, yani o oynama eylemi güdüsünün çok daha Metaverse evrenleri, dünyalarıyla birlikte aslında çok daha kendini göstereceğini söyleyebilirim. Tabii bu anlamda yine Huizinga'nın ortaya attığı bir konsept, Magic Circle çok daha belirsizleşecek. Çünkü çok daha, yani Huizinga'nın teorisinde çok daha kapalı bir circle'dan bahsediyorduk. Çok daha hani içinde oyunun döndüğü bir alandan bahsediyorduk. Metaverse tabii ki bunu çok daha uçsuz bucaksız bir noktaya taşıyacak. Başka bir şey, hani deminden beri hep aslında bu oyunları anlatmamın nedeni bir öngörü olduğunu söylüyorum. Yani oyunlar aslında şu an Metaverse'ün bir öngörüsü ama aslında bu öngörüyü sadece oyunlar yapmadı. Tabii ki bilim kurgu edebiyatı ve özellikle cyberpunk akımı da bu yani Metaverse kavramını, tasvirlerini, teknolojilerini çok önceden öngördü. Özellikle Philip K. Dick, William Gibson, Neil Stephenson gibi yazarlar hemen ilk akla geliyor. Ama şunu da atlamamak gerek. Bu öngörülerdeki, yani bu kitaplar aslında bir yandan da hepsi bir distopyada geçiyor. Yani bunda mesela bu çok böyle şu an mesela bu yazarlar bir takım haberlerde falan geçiyor ama hani bu kitapları biraz en azından okursak aslında oradaki Metaverse'ün veya tasvir edilen Metaverse'lerin çok daha aslında distopik dünyalarda geçtiğinden bahsediyoruz. Ki buna da hemen küçük bir ek, hani Metaverse'ü tanımlarken şu anki dünyamızın tamamını transfer etmekten bahsediyoruz değil mi? Hani sanal bir ortama. Ama şu anki dünyamızda da bir ütopyada yani yaşamadığımız kesin. Yani orada bizi nasıl bir dünya bekliyor? Biraz soru işareti. Son olarak hep sanal gerçeklikten bahsediyoruz ama aslında bir yandan da Niantic gibi, işte Pokemon Go'yu yapan Niantic gibi firmalar aslında artılmış gerçeklik üzerine çok büyük çalışmalar içindeler. Ve kuvvetle muhtemel bir de içinde bulunduğumuz gerçekliğin üstüne binen bir gerçeklikle birlikte bir başka Metaverse'ün içinde daha bulacağız kendimizi. Yani belki evde sanal gerçeklik gözlüğünü takacağız, çıkartacağız, elimizde telefon, bu sefer başka bir gerçekliğin içinde, daha böyle karma bir gerçekliğin içinde belki hayatımız devam edecek. Bu anlamda da çok büyük deneyler, çalışmalar yapılıyor. Mesela Minecraft Earth aslında çok sesini duyuramadı ama çok iyi bir çalışmaydı. Bir anlamda yani kamusal alanı yeniden tanımlamaktan bahsediyoruz burada. Belki artırılmış gerçeklik çok daha hani özgürlükçü bir yapıya da bizi yani götürebilir. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi biraz böyle başlıklar atıyorum ortaya tartışmak için. Son olarak tabii ki tüm bu dünyaların tasarlanması gerekiyor. Ve umarım hani bu dünyalar bu sefer bir takım sorular sorularak tasarlanır. Sadece hemen böyle bir arsa vaatleriyle değil de hemen sadece bir takım markaların dertleriyle değil de gerçekten bir dünya tasarımı derdi ile yani bazı temeller ile başlanır diye böyle bir temenniyle bitireyim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bütün bunları bizimle paylaştığınız için. Sunumun bazı kısımlarını konuşmamızın ilerleyen dönemlerinde inceleyeceğiz. Hani Güney Afrika'daki madencilik ya da nasıl kurulacağı ile ilgili bütün bu topluluk odaklı Metaverse'ün. Buradan hemen sözü Mehmet'e vermek istiyorum. Çünkü bir yandan da bütün bunları şekillendirirken sanatla, müzikle şekillendiriyoruz. Hani senin de bildiğim kadarıyla bir sunumun var bu konuda. Var. Paylaşabilirsen. Sunum hazırsa bir de ses var mı acaba, dışarı verebiliyor musunuz? Sunumda bir iki tane video var. Ses olsa güzel olur. Tamam. Ben birazcık daha tabii bu Metaverse konusunu teknolojilerden bahsediliyor. Bir uygulayıcısı olarak, bunu bir teknoloji kullanan birisi olarak sanat tarafında ne gibi etkileri olduğunu böyle birazcık daha dar bir perspektiften ama derinlemesine anlatmak istiyorum size. Konuşmamın başlığı From Theremin to Metaverse. Son aslında 100 yıllık hikayeyi anlatıyor ama tabii bu hikayeyi anlatmadan önce biraz daha geriden başlamak istiyorum. Yani ilk müzik enstrümanından. İlk müzik enstrümanı bilinen
insan sesi. Hepimizin ilk kullandığı enstrüman olarak düşünebiliriz bunu. İnsan sesine örnek verirken birazcık da kendi bakış açımdan, yani bu işi kuramsal fizik açısından da nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak istiyorum. Çünkü biraz benim pencerem o taraftan bakıyor. Bildiğiniz gibi aslında insan sesi dediğimiz şey bir tür akustik wave'dir, yani akustik bir dalgadır. Aynı su dalgası gibi. Ben sizle şu an burada konuştuğumda benim sesim aslında havadaki partiküllerin hareketleriyle duyuyorsunuz. Tabii bizim bundan hemen sonra bu teknoloji, yani daha doğrusu akustik enerjiyi kullanmayı öğrendikten sonra ilk yaptığım şeylerden bir tanesi enstrümanlar inşa etmek oldu. Burada orkestralardan size örnek vermek istiyorum. Bu bir senfoni orkestrası ve senfoni orkestralarında bildiğiniz gibi herkes tek başına oturur ve birer enstrüman çalarlar. İşte keman gibi, piyano gibi enstrümanlar, trompet gibi enstrümanlar ve bu enstrümanlar her ne kadar beraber çalıyor ve konser veriyor olsalar da aslında tek başına yapılan bir eylemdir. Bir piyanoyu tek bir piyanist çalar, bir trompeti tek bir trompetçi çalar ve buradan çıkan sonuç, kolektif sonuça biz aslında bir eser, müzik, senfoni diyoruz. Şimdi burada bahsederken tabii şu konudan da bahsetmem gerekiyor. Enstrümanların oluşturmuş olduğu, dediğim gibi bu teknolojide, daha doğrusu şöyle anlatayım, işi daha iyi olacak. Bütün bestecilere tarihte baktığınız zaman Mozart gibi, Beethoven gibi onların en büyük özellikleri aynı zamanda onların devrimci olmalarıydı. Ben de her zaman kendime örnek alırken bu bestecileri özellikle bu taraflarına baktım. Devrimci olmalarının en büyük özelliklerinden bir tanesi orkestralarda kullandıkları enstrümanlardı ve ekledikleri enstrümanlar. Daha sonra tabii elektriğin keşfi geliyor. Bu videoyu size izletmek istiyorum. Teremin belki bilenler biliyordur. Teremin aslında bu demir çubuğun çevresindeki elektromanyetik dalgayı müdahale ederek, manipüle ederek çıkardığınız, manipüle ederek çalabildiğiniz bir enstrüman. Tam 100 yıl önce, yani 1921 yılında icat edilmiş durumda. Şimdi bu videoda önemli konu benim için şu, buraya geçmeden önce akustik enerjiden bahsetmiştim, akustik dalgalardan. Şu an ben sizle konuşurken aslında sesim bu mikrofon tarafından, işte mikrofon içindeki manyetik bir zarı harekete geçiriyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor ve speakerlardan tekrar size akustik enerjiye dönüp geliyor. Bu olayın keşfi, yani elektriği kontrol etmemiz, yani elektronların hareketlerini kontrol etmemiz tabii yeni enstrümanların çıkmasına da neden oldu ve biz ikinci bir dalga formunu, yani elektrik formunu kontrol etmeye başladık. Ve böylelikle synthesizer'lar ilk hayatımıza girmeye başladı. Şu an hepinizin dinlediği bütün müziklerde açıkçası bu enstrümanlar kullanılıyor. Tabii elektriği kontrol etmeye başlayınca biz birazcık da kuantum tarafındaki gelişmelerle beraber bilgisayarları üretmeye başladık ve transistörler üretilmeye başlandı ve transistörler sayesinde mikroçipleri yaptık ve bu mikroçiplerin içerisindeki teknoloji sayesinde bizler bilgisayarları icat edip bilgisayarlar içerisinde çalışan müzik enstrümanlarını da görmeye başladık. Bugün benim gibi bestecilerin çoğu Türkiye'de ve dünyada tabii ki bu teknoloji kullanarak müzik yapıyorlar. Bu da bir tür elektriğin aslında yeni bir formu, kullanım şekli. Peki bu bizi nereye getirdi? Bu bizi bugün yaşadığımız dünyada internetin de işin içine girmesiyle beraber yeni bir dalga formu olarak benim tanımlayabileceğim belki stream of data, yani datanın stream edilmesi ve bunun kullanılması başlandı. Bu tabii önemli bir gelişme, çünkü bununla beraber ben de tabii bu dönemlerde yaşayan bir besteci ve sanatçı olarak ilk dikkatimi çeken şey bu iki bilgisayar arasında yapılabilecek sanat üzerineydi. Ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Şimdi sizi buradan biraz böyle bir hayal yolculuğuna çıkarmak istiyorum. Biraz da gerçeklerle, gerçek yapılan projelerle devam etmek istiyorum sunuma. Şöyle bir şey hayal edebilirsiniz. Artık öyle bir noktadayız ki şu enstrümanı yapmak çok mümkün. Bir piyano hayal edin, bir eline siz çalıyorsunuz, diğer eline bir yapay zeka çalıyor. İkiniz beraber bir piyanoyu çalıyorsunuz. Veya artık öyle bir enstrüman yapabilir hale geldik ki bir önceki slaytta senfoniden bahsetmiştim, hatırlıyorsunuz. Senfonilerde 100 kişi yan yana oturuyor ve her biri birer enstrüman çalıyor ve bu çıkan sonuca biz senfoni diyoruz. Yıllarca bunları dinledik, tarihe geçti bu eserler. Ben şöyle bir şey fark ediyorum bu Metaverse teknolojileriyle beraber. Tabii bu Metaverse teknolojilerine gireceğim daha sonra, işte Web 3.0,
peer-to-peer connection, WebRTC gibi teknolojiler. Bu bize şunun yolunu açmış oldu aslında. Bu 100 kişinin elinden enstrümanların tamamını aldığımı hayal edin ve yüzüne tek bir enstrüman verdiğim. Bu şöyle bir şeyi ortaya çıkarıyor. Aslında yeni senfonilerin yolda olduğunu, yeni sanat yapma şekillerinin daha önce hiç karşılaşılmamış bir şeyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsediyor. Kaldı ki bu 100 kişinin elinden ben bu enstrümanları aldım. Bir tane keman gibi bir enstrüman verdim. Hatta bununla beraber bunu bir yapay zeka algoritmasına bağladım. Hatta bir nesne, yani internetten bir API'den veri dinleyen bir enstrüman da olabilir ve bunların üçünün düet yaptığı bir konseptten bahsediyoruz aslında. Bayağı çılgınca bir durum bence. Bir taraftan tabii şöyle bir şey de var. Siz bunu yapabiliyorsanız tabii ki hem fiziksel dünyada bir konser verebilirsiniz. Ben şu an sahnede size burada çalabilirim ama aynı zamanda Metaverse'te dinleyenlere de bir konser verebilirim. Bu tabii şöyle bir geleceği de bize işaret ediyor. Daft Punk kadar popüler olacak bir grupla karşılaşacağız bence çok yakında. Belki bunlar hiç birbirleriyle tanışmamış bile olacaklar. Birisi dünyanın bir ucunda yaşıyor olacak, birisi de diğer ucunda yaşıyor. Metaverse'te tanıştılar, beraber parça yazdılar orada, albüm çıkarttılar, konserler veriyorlar ama fiziksel olarak bir yere gelmiyorlar. Belki hiç gelmemiş olacaklar. Birbirlerini bile tanımayacaklar. Tabii bu bakış açısıyla yaklaştığımız zaman ben de burada kendim bir takım çalışmalar yapıyorum. Şimdi onlardan örnekler göstereceğim. Ben tabii bu çalışmaları Tilde Meta Instruments ya da Tilde Instruments markası altında toplamaya başladım bu çalışmaları. Son 10 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyorum aslında. Yani şimdi çok küçük bir video izleteyim size. Machine Learning üzerine, Internet of Things, IoT teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve tabii bu Metaverse'e kadar bizi getirmiş oldu. Bu 10 yıllık serüveni bir video ile izleteyim size. Bu 2013'te benim yüksek lisans tezimde yazdığım bir yazılımdı. Bu yine iPad Network üzerine çalışan bir enstrümandı. Bu perde şeklinde bir enstrüman. Bu Machine Learning üzerine geliştirdiğimiz bir enstrüman. Bu ayakkabının içindeki sensörle ürettiğimiz bir enstrüman. Bu IBM ve benim gerçekleştirdiğim özel bir proje. Cloud'da çalışan bir enstrüman. Bu yine Google IoT teknolojisini kullanarak yaptığımız bir enstrüman. Bu tabii ki bizi Metaverse'e dediğim gibi getirdi. Ben bununla performanslar yapıyorum sahnede böyle. Bundan ayrıca bahsedeceğim. Biraz daha videosu izleteceğim tekrar size. Bu bizim şu an hazırladığımız bir NFT enstrümanlar. Bu da yine aynı şekilde. Bunlardan özel bahsederim. Yine ben tabii bu alanda blockchain tabanlı yeni nesil müzik yapma yöntemleri üzerine çalışıyorum. Tabii NFT tarafında insanlar şu anda daha çok odaklarını belki farklı yönlerde devam etti. Yani şöyle anlatayım. Birçok insanda benim fark ettiğim, sanatçılarda fark ettiğim temel problemlerden bir tanesi, önce problemi söyleyeyim. NFT tarafına bakış açısı ya da blockchain tarafına bakış açısı tamamen gelir odaklı ve oradaki yüksek geliri ve oradan bir pay alma üzerine hareket ettiklerini fark ediyorum ama bizim burada yola çıkışımız veya benle beraber çalışan ekibin temel motivasyonu aslında bu teknolojileri sanatta kullanmak ve bunun çıkış yolunun nedenini size daha önce açıkladığım gibi aslında kendi ustalarımızı örnek aldığımız için bu şekilde hareket ediyoruz. Burada da yine bunun bir benzeri bir versiyon var. Bu blockchain tabanlı çalışan bir yeni nesil audiovisual enstrüman diyebiliriz. Çünkü çalınabiliyor klavyeyle. Blockchain tabanından çektiği hash kodları anlık olarak alıp unique bir enstrümana çeviriyor. Bunlardan dediğim gibi devamında yine bir Tilde Synth adında yeni bir enstrüman çıkaracağız yakında. Bunlar da NFT tabanlı olacak, birbirleriyle konuşabilen enstrümanlar. Daha sonra Metaverse enstrümanlar üzerine yine çalışıyoruz. Bunlar da Metaverse ortamlarında çalınabilir olacaklar. Tabii bu bize öyle bir geleceği işaret ediyor ki aslına bakarsanız burada hayal edemediğiniz kadar yani böyle hayal gücünüzü zorlayacak enstrümanlar inşa edebilirsiniz. Zürafa ayaklı bir piyano tasarlayıp Metaverse'in ortasına koyabiliriz bunu ve bunu çalabilirsiniz ve birçok teknolojiyi kullanarak. Şimdi burada enstrümanları üretirken ne gibi teknolojileri kullanıyoruz? Machine Learning, Cloud Integration'ında tabii ki birçok çalışma yapıyoruz. İşte
MQTT protokolleri, IoT teknolojileri kullanıyoruz. Metaverse tarafında WebVR, Web Audio gibi teknolojileri kullanıyoruz. Şu performansı size bir izletmek istiyorum. Ben Las Vegas'tayım. Diğer arkadaşım İstanbul'da. İkimiz aynı anda dünyanın iki ucundan beraber birleşip bir konser verdik. Tabii arkasına yatan teknoloji düşünürseniz İstanbul'daki arkadaşım beni duyması gerekiyor, benim onu duymam gerekiyor. Aynı zamanda seyircinin bizi duyabilmesi gerekiyor ve bizim tempolarımızın yani clock'un da birbiriyle eş olması gerekiyor. Ve aramızda 10.000 kilometre olduğunu düşünürseniz tabii mesafeyi de hesaplamak gerekiyor burada. Oldukça aslında teknik olarak zorlu ve bizim de aşmamız gereken çokça problemin olduğu bir konser bu. Benim bugüne kadar gördüğüm dünyada yapılan ilklerden birisi. Las Vegas'ta daha yeni Ocak ayında yaptık bu konseri. Tabii bu durum birazcık bu son videomda bu durum bize yeni nesil teknolojilerin gelişmesi gerektiğini ve Metaverse tarafında da birazdan gireriz Web 3.0 teknolojileri ya da bu internet hızıyla ilgili de konuları gündeme oturtmuş durumda. Yani kuantum bilgisayar ve kuantum internet bence konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Çünkü her ne kadar Metaverse çok heyecanlı bir konu olsa da ve böyle sanki hayatımıza bir anda bomba gibi düşmüş gibi bir hava yaratılsa da aslında pek de öyle değil. Yani çok uzunca yıllardır gelişiyor, hatta yavaş bile gelişti. Yani hızlı gelişmedi aslında o kadar. Bunu takip edenler tabii bu konuyu çok daha iyi biliyorlar. Bu teknolojinin beni en çok heyecanlandıran tarafı bunun alışık olduğumuz ürünlerden farklı olması. Yani siz bugün bir uygulamayı download edip kullanıp direkt o daha gelişmiş ve bitmiş user friendly bir uygulamayı kullanmıyorsunuz. Aslında biz burada hep beraber yeni bir teknoloji geliştiriyoruz. Bu bence dünya tarihinde bir ilk. Bu önemli, bu Metaverse konusunda öyle olduğunu düşünüyorum. Ve tabii bunun gelişmesi için gereken teknolojilerin de henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Yani kuantum bilgisayarlar çıkmadan, kuantum internet çıkmadan bence Metaverse teknolojisi daha henüz çok erken aşamalarında olduğunu düşünüyorum ama buna zaten derinlemesine gireriz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sunumun için. Ben hemen Güven Bey'e yani Web 3 dedin diye ben de onu sormak için hemen hazırlamıştım. Hani Metaverse aslında vardı diyoruz ama pek çok kişi de Metaverse kavramını Web 3 ile birleştirdiğimizde aslında asıl halini aldığını ve öteki türlü sadece sanal dünya olarak tanımlayabileceğimizi düşünüyor. Hem Web 3 hem de tokenların çıkışıyla DAO oyun sektörünü yani daha doğrusu oyuncularını, oyun ekosistemini nasıl etkiledi? Bundan bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani yani şöyle herhalde bir giriş yapılabilir. Zaten işte yani biraz da bahsettiğim gibi zaten oyuncu topluluklarından bahsediyoruz. Çeşitli oyunların etrafına yani toplanmış geniş kitlelerden ve fanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu anlamda biraz yeni bir yani blockchain'e bağlanan oyunlarla birlikte oyuncular için yeni bir özgürlük alanı doğdu diyebiliriz. Çünkü neden? Artık kendi üretimlerini işte merkeziyetsiz borsalara bağlanabilecek bir değere dönüştürme şansı elde etti. Bunun yanı sıra kendini ifade etme biçimleri çok daha fazla gelişti. Yani bu ürettiği NFT'ler ile birlikte ki bu bir oyun içi objesi olabilir, oyun içi eylemi olabilir, bir sekans bile olabilir oyundan açıkçası. Yani burada çok daha işte özgürlükçü bir tavır söz konusu. Tırnak içinde ama bir yandan da işte biraz galiba sizin de bahsedeceğiniz durum söz konusu. Şimdi oyuncular tabii ki bir yandan da hani oynadıkça para kazanmak, bu play to earn meselesi böyle bir kısır döngüde yaratması söz konusu. Yani çünkü şu an belki her şeyin başındayız. Yani bu blockchain'e bağlı oyunlar yeni kendini gösteriyor. Şu an hani böyle çok yani yıllardır oynanan bir oyundan bahsedemeyiz. Çok hepsi birer deney aşamasında, hepsi birer aslında şu an
kendini ispatlama aşamasında, yani tırnak içinde borsaya girip değer bulma, değerlenme aşamasında. Ama yani bir süre sonra bu bir çıkmaza da dönüşebilir. Çünkü hani oyuncuların beslediği, yani tüm o tırnak içinde gönüllü yapılan eylem, hani oynamak, o gönüllü yapılan eylem başka bir şeye dönüşebilir. Bir ticari döngüde o tüm o masumiyetini kaybedebilir. Ki işte bunun örnekleri zaten hani yaşandı. İşte World of Warcraft'ın ünlü Chinese Gold Diggers hani hikayesi gerçek. Belki sadece Çin'de değil, başka belki farklı ülkelerde de bu mevcuttu ama en çok orası ünlenmişti. Şimdi bunun diyelim ki 3. dünya ülkeleri için de bu bir ekmek kapısı olabilir açıkçası. Çünkü şu an hani bir merkeziyetsiz bir sistem, sözde eşitlikçi bir sistemden bahsetmemize rağmen demin de kuliste onu konuşuyorduk. Yine güçlü olanın aslında veya zengin olanın çok daha güçlendiği, zengin olduğu bir sisteme doğru da gidiyor. Çünkü şu an işte coin almak, NFT almak yani herkesin harcı değil mi? Hani ve onlar aldıkça da daha çok palazlanıyorlar ve aradaki uçurum yine genişliyor. Bu çeşitli şekillerde kırılabilir, umarım çeşitli anarşist hareketler mümkün olur ama biraz şu an bir böyle deney aşamasındayız. Anladım. Çok teşekkür ederim. Aslında herkese eşit bir şekilde tekrar söz vermek istiyordum ama bize verilen süreyi aştık biraz. O yüzden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Umarım başka platformlarda tekrar bir araya gelerek bütün bunları konuşma şansı elde ederiz. Teşekkür ederiz.